Geleneksel Türk lezzetlerini Amerika'da temsil etmek gerçekten çok zor. Girişimciler farklı damak tatlarından malzeme teminine kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Cevdet Uğur yıllar önce kurduğu Baklava King ile Amerika'nın dört bir köşesine baklava dağıtan ve baklavalarının lezzetiyle anılan başarılı bir iş adamı. Gelin şimdi onun başarı hikayesini hep birlikte izleyelim. Amerika, farklı yemek kültürlerinin en yoğun olduğu ülkelerin başında geliyor. Artık Amerikalılar Türk mutfağıyla da tanışma imkanı bulmaya başladılar. Her geçen gün artan Türk restoran sayısı ve Amerikalıların Türk yemek ve tatlılarına gösterdikleri ilgi bunun en güzel göstergesi. Cevdet Uğur yıllar önce eğitim için Amerika'ya gelmiş ve Türk mutfağıyla gönülleri fethetmiş başarılı girişimcilerden birisi. Cevdet Uğur köklü bir aileden geliyor. Dedesi Manisa'nın ilk doktorlarından. Babası ise Galatasaray'ın as başkanlığını yapmış. Dedem Doktor Cevdet Uğur, Akhisar'ın ilk Türk doktorudur. Haydarpaşa Tıp mezunu, Osmanlı Devleti sırasında Haydarpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş kendisi. Babam da Galatasaray Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü eski as başkanlarından Avukat Haluk Uğur. O da şu anda 90 yaşında, bizi seyrediyordur. New Jersey'de 4 yıldızlı bir otelde çalışma hayatına başlar. Kısa bir süre sonra Amerika'nın batı yakasını merak eden Cevdet Uğur, San Diego'daki bir başka pozisyon için tayinini ister. San Diego'ya gerçekten aşık oldum. Bu 1991 yılıydı. San Diego'da 3 sene bu otelde çalıştıktan sonra San Diego Convention Center'da toplantılar müdürlüğü pozisyonuna getirildim. Orada 2 yıl çalıştıktan sonra San Diego Hilton Oteli'nde, o zaman Mission Valley'de bir Türk genel müdürle beraber çalışma fırsatım oldu. Cevdet Uğur'un eşiyle tanışma hikayeleri ilginç bir karşılaşmayla başlıyor. Türkiye'ye tatile gelen Cevdet Uğur, Bodrum'da ziyaret ettiği otel sahibi arkadaşıyla o gün gelen turist grubunu birlikte karşılarlar. Turistlerin varış sırasında tabii otelin sahibi olarak ve otelin çalışanları, müdürleri işte yolcular gelirken kendilerini kapıda hoş geldiniz derlerken ben de Ali'nin yanındaydım. Ve eşimle orada tesadüfen ilk karşılaştık. Otelde yemek sırasında, çeşitli yerlerinde, otelin aktivitelerinde, danslarında kendisiyle karşılaştık ve oralarda 2 gün civarında falan bir konuşmamız, görüşmemiz, ayaküstü bir şey oldu ama benim için de ilginç bir şeydi. Çek Cumhuriyeti'nden bir insan tanımak ve e-mail'larımızı değiştirdik ve iletişime devam ettik, yazışmaya. Ve kendisinin daha sonra beni ziyarete gelmesiyle, ben San Jose'ye tayin olduktan sonra evlilik için ciddi düşüncelerimiz oluştu. Ben de o zamanlar 37 yaşındaydım. Artık ailem de arkamdan iyice itmeye başladı beni. Evlenmen lazım evladım diye. 1983'teki ilk Amerika ziyaretinde kaliteli baklava bulamayan Cevdet Uğur, daha sonraki gelişinde ablasından yapımını öğrendiği baklavada kendini geliştirir ve iş kurmaya karar verir.
Baklavaya büyük bir aşkım vardı. Amerika'ya gelince o yaşlarda önce ilk gözüme batan şey iyi bir baklava bulamamak oldu. 83 yılıydı. Kalın, içi çekilmemiş ceviz dolu, bal kalınlığında bir şerbet içinde. Yediğiniz zaman dişinizi kırabilecek sertlikte bazı şeylerin olan bir şey. Ve dedim ki kendi kendime, ya baklava yok mu? O zamanlar hakikaten 83 yılında imkansızdı doğru dürüst bir baklava bulmak Amerika'da. Cevdet Bey yaptığı nefis baklavalarla eşi Şarkı Hanım'ı evliliğe ikna etmeye çalışır. Şarkı Hanım'ın buna ilk tepkisi ilginç olur. Eşim burada production manager dedikleri Amerikalıların üretim müdürü fonksiyonunda çalışıyor. O çok titizdir. Bir tepsinin bir tepsiden farklı olmaması gerekir. Ve bizim de müşterilerimizden, hem toptan bizden alım yapan müşterilerden hem de perakende alım yapan müşterilerden duyduğumuz 10 senedir kalitemizin hep aynı düzeyde olması ve müşterilerin bize geldikleri zaman hep aynı kalitede bir baklavayı alabilmeleri. Enteresan, Türkiye'de hanımlar erkekleri etkilemek için iyi yemekler yaparlar, önlerine koyarlar falan. Biz de batılı hanımları etkilemek için Türk erkeklerin yemek yapması gerekiyor. Dolayısıyla da ben ilk defa baklava yapıp ona bir şöyle sundum. Bak biz böyle tatlı yaparız falan diye. Hani hamarat bir erkek bu desin düşüncesiyle. Ve o ilk baklava yediği zaman ki yüz ifadesi hala unutmadığım bir ifade. Hakikaten ya bu çok orijinal bir şey, bunu sen satın almışsındır reaksiyonunu verdi ilk defa. Yani inanmadı benim yapmış olduğuma. Hakikaten sonra gösterdim kendisine, hatta öğrettim yapmasını. O mantı falan da yapar, açar, yufka açar falan. Çok meraklıdır. O zaten Türk vatandaşı aynı zamanda. Ve Türkiye'ye her şekilde bağlı bir insan. Ve bütün kültürümüzü, bütün yemeklerimizi, müziğimizi, işte Sertab Erener, Tarkan ve diğer sanatçılarımız olsun, hep onları dinler. Dolayısıyla bizim gibi bir Türk aynı zamanda, Çek olmasının dışında. Cevdet Uğur işe başlarken Amerika piyasasında baklavanın çok tanınmadığının farkında olarak özel bir strateji geliştirir. Dedik ki kendi işimizi yapalım. Neyi iyi yapıyoruz? Baklavayı çok iyi yapıyoruz. Gidelim baklavayı Amerikalılara sevdirelim. Baklava bizim bildiğimiz kadarıyla 1000 seneye yakın tarihi olan bir tatlı. Amerikalıların cheesecake'leri var, apple pie'ları var, elmalı tartları ve peynir kekleri biliyorsunuz. Çok ünlüdür. Ama baklava bunlardan çok daha güzel bir tatlı. Dolayısıyla da çok daha asil bir tatlı aynı zamanda. Dolayısıyla da saraydan çıkmış olan bu tatlıyı niçin gelip de Amerikalılara sevdiremeyiz? Niçin Amerikalılara daha önce sevdirilmemiş sorusundan da yola çıkıp dedik ki biz bunu başarırız. Oturalım bu tatlıyı Amerikalıların seveceği bir formüle getirelim. İnternet sitemiz var ve o internet sitesinden de Amerikan halkına ulaşmayı hedefledik. Amerikan halkından da çok büyük bir teveccüh gördük. Hakikaten satışlarımız her yıl %100 artarak gidiyor internet bazında. Dolayısıyla da bu çok olumlu bir işaret. San Diego'da da aşağı yukarı 100'e yakın toptan alım yapan bizden müşterimiz var. Bunlardan örnek verirsek bazı önemli otel isimleri.
This is News 8 at 5. It's good to be the king. Especially when it comes to baklava. I'm Larry Himmelin Santee, and I'm about to introduce you to Royal. Cevdet Uğur tadıyla kendisinden söz ettiren baklavalarıyla doğaya saygılı üretim atölyesiyle de Amerikan medyasının önemli televizyon kanallarında yer alır. Fats in our baklava. It's a very gourmet product. Today our Larry Himmel had an audience with the Baklava King. It is an American dream come true for me and my wife. Hail to the king. Hail to the king. Thank you. My lord and liege. Ünlü televizyon kanallarından CBS haber spikerleri de Uğur ve Baklava King hakkındaki yayınlarından sonra stüdyoda hep birlikte baklava yerler. Baklava. And you get the pistachio smells great. I'm going to try the, I think this is the walnut, and it smells good. I'm not a huge baklava fan, but it's kind of my job to try stuff out here, right? Not that I'm hungry. You want to eat it while we're on camera, okay? The way they have it arranged in the box is absolutely gorgeous. I don't know if you can get a shot of that on camera 3, but isn't that beautiful? It's like a little work of art. You've got the pistachio ones over here and the cinnamon ones on the other side. Beautiful. Fantastic, too. And it's great weather for that, too. Yeah? I think any weather is good for good food, isn't it? What? Yes, baklava weather, I'm certain. Yeah. I mean, they smell great. I'm sure they taste great. You could heat it up just a little bit. I noticed there's a lot of, there's a little bit of moisture on the bottom of that, but just a little bit heated, maybe with a nice cup of tea. Oh, lovely. Outside, I think. Good idea. Remember that between shows. That's Kind of good. some nice between shows, yeah. Şirket isminin ortaya çıkış hikayesini anlatırken Cevdet Uğur gülümsemeden duramıyor. New Mexico'daki yiyecek içecek müdürlüğü işim oranın Expo Center'ındaydı, merkezindeydi ve bu çok büyük bir firmaya bağlı bir çalışmaydı. Bu firmanın çok ileri gelen yöneticilerinden biri Sean Beard isimli çok sevdiğim bir insan, Vice President kendisi o firmada. Kendisini açmak zorunda kaldım, firmadan ayrılacağımı ve o çok kızdı bana. Çünkü o firmayla çok uzun süre beraberdim. Ayrılık sırasında Sean Bey beni kaybetmek istemiyordu firmadan. İkna etmek için çok uğraştı. Ama ikna edemeyeceğini anladığı zaman o zaman gidersen de Baklava King olursun, bir gün beni işe alırsın Cevdet dedi. Ben de dedim ki bu çok natürel olarak çıktı bu insanın, bu Amerikalı'nın ağzından. Demek ki Amerikalıların rahat söyleyebilecekleri bir laf.